Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi, ay burcu terazi olan direkt imparator kartı döndü arkadaşlar, alıyorum. Hoş geldin sevgili terazi burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım yaz aylarında seni neler bekliyor sevgili terazi burcu. 22 Nisan ve sonrası için zaten yaz aylarına çok bir şey kalmadı arkadaşlar, geldik. Bakalım son kez kartlarımı karıştırıyorum. Yaz aylarında sevgili terazi burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. Bu kartlar çok zor karışıyor. Şimdi arkadaşlar İmparator ve para kralı erillerden gidiyoruz bakalım. Şöyle bir alalım. Şimdi önce imparatorumuzu şuraya bir koyduk. Bakalım diğer imparatoriçe çok güzel arkadaşlar. İmparatoriçe. Şimdi terazi burcu nasıl bir şey yani, bu çok güçlü başladık arkadaşlar. Araba kartı. Bir dakika, bu niye takıldı? Kartlarımızı açalım ve bu şekilde yorumlayalım. Tekrar son kez bakalım. Karıştırdım. Kupa sekizlisi. Azize. Bakalım. Büyücü kartı. Ay çok güzel. Arkadaşlar enerjiler sizde o kadar güzel akıyor ki anlatamam yani, çok çok güzel. Son kartlarımızı açıyorum. Bakalım ne gelecek. Kule kartı. Para kraliçesi çok güzel. Yani burada tamam sustum. Kupa ası. Ay çok güzel arkadaşlar. Dünya kartı çok çok güzel. Ay kartı. Aslan adam, şöyle bakalım. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim terazi burcu ve güzel bir şekilde geçişi yorumlayacağız arkadaşlar. Dikkat etmen gereken etkiler, şu anın enerjilerinde de kafanın çok karışık olduğunu söylüyor. Yani böyle birden fazla seçenek deniyor olabilirsin kariyer hayatınla ilgili, aşk hayatınla ilgili de. Kariyer hayatımla ilgili de hangi taraftan yola devam etmem lazım, neyi yapmam lazım, neyi tercih etmem lazım noktasında birazcık böyle bir kafanın çok karışık olduğunu söylüyor açıkçası. Geçtiğimiz süreçlerde de, haftalarda da, aylarda da bununla ilgili kafa karışıklığını oldukça çok yoğun bir şekilde yaşamış olman lazım. Ve aynı zamanda hani böyle bir şeyleri tam tutturdum, gücümü buldum, ben bu yoldan gideceğim dediğin yolunda yine geçtiğimiz 7 günlük süre içerisinde, 3 günlük süre içerisinde bir bitiş de yaşama ihtimalin çok yüksek açıkçası. Bu somut olarak bir bitiş de olabilir, düşüncesel olarak yaşamış olduğun bir bitiş de olabilir. Şimdi diyor ki öncelikle atalet duygusundan çıkman lazım. Zaten çıkacaksın. Enerji akışı çok güzel. Kimse de bu kadar bereketli gelmedi diyebilirim gerçekten arkadaşlar. Atalet duygusundan çıkman lazım diyor. Çünkü burada zaten çıkacaksın, hani destekleniyorsun, gerçekten akış çok güzel. Yani ruh eşi bağlantıları, doğru partnerlerin, doğru ilişkilerin hayatına girmesi, iki kişi arasında kalabilirsin yine sevgili terazi burcu. Yani burada imparatorlar, krallar kendisini gösteriyor açıkçası. Ama burada şöyle bir durum var, bakın bazılarınız bir şeylerden korkuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sevdiklerime zarar gelir mi? Gidersem gittiğim yol güvenilir mi? Seçersem seçtiğim kişi güvenilir mi? Yaparsam yaptığım yol güvenilir mi? Şu an her şeyden önce bir bilinmezlik içindesin. Bir taraftan için kıpır kıpır, doğurganlığın yüksek, üretkenliğin yüksek. Eğer üzerinde bir tembellik, atalet varsa bunun hareket noktasına geçmeye başladığı bir süreç içerisine zaten girmişsin. Ama kafan allak bullak. Psikolojik olarak kendini birazcık kötü hissettiğin bir süreç. Yine geçtiğimiz 7 aylık süre içerisinde de bununla alakalı oldukça sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilirsin aynı zamanda. Burada şöyle bir durum var. Birilerine ve bir şeylere karşı da çok öfkelisin de aynı zamanda. Hani hayatından çıkartman gereken bir şeyler var. Bunları çıkartacaksın. Kötü alışkanlıkların dahil olmak üzere. Kötü düşünce yapıları, korkuların, bakın her şeyden önce bu. Kafa karışıklığını hayatından çıkartman, artık o kuleden atman lazım. Gerekiyorsa senin atlaman lazım. Kapalı olduğun bir alan varsa Azize gel... tamam. Kapalı olduğun geldim gelmedi mi diye merak ettim. Geldi. Acaba dedim yanlış mı gördüm?
Eğer kendini kapatmış olduğun bir alan varsa, potansiyellerinle alakalı, yeteneklerinle alakalı, sen o kuleden aşağıya iniyorsun ve kuleden atman gereken kişileri, olayları, durumları aşağıya atıyorsun. En çok da hani dedim ya, bu kafa karışıklığını bitirmen lazım. Korkuları, kaygıları, kuruntuları, atalet, yani burada bir tembellik duygusu, buradan çıkman lazım. Çünkü diyor ki bak, geçiş çok güzel. Enerji akışı çok güzel. Arkadaşlar yani oturduğumuz yerden hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Bunu neden söyledim biliyor musun? Akış bu kadar güzelken bak, burada bir yerde tıkanma var. Tıkanabilirsin. Şimdiden bu güzelliğe hazırlan diyor. Olmadı mı bir daha yap. Olmadı mı bir daha yap. İmparator gibi, para kralı gibi. Bir taraftan ateş etkini çalıştır ki çalışacak. Bu enerjiler sana yükleniyor, programlanıyor diyelim sevgili Terazi burcu. Bir taraftan da topraklanma, köklenme, kök salma. Yerinin belli olmasıyla alakalı etkilerden bahsetti. Neyden korkuyorsan ya da kimden korkuyorsan Terazi burcu, ki bu korkunun temeli hali hazırda yeni oluşmuş bir şey değil. Geçmişte böyle çok seni manipüle eden kişilerle, kafanı karıştıran olaylarla, durumlarla çok karşılaşmış olabilirsin ki bunların pek çoğunun yine önümüzdeki 3 hafta, 3 aylık süre içerisinde, ama 3 ay uzayacağını zannetmiyorum. 3 hafta, 2 hafta, maksimum 2 ay. Nisan, Mayıs diyelim. Nisan'dan çıktı 22 Nisan. Yani böyle Haziran ortasına kadar diyelim en fazla arkadaşlar. İkili ve üçlü vadeleri verdi. İkili vadeler çok baskın. Burada bazı şeylerin ne kadar illüzyon olduğunu da fark edeceksin. Yani aslında yanılgıdan ibaretmiş. Bu korkuların, kaygıların. Hani burada bir korku var. Dediğim gibi yani bu bireysel olarak hepinizde farklılık gösterecektir pek tabii ki arkadaşlar. Burada bir korku var. Buradan çıkman lazım. Tamam, bu uyarılarımı yaptım. Bir daha bunun üzerine durmayacağım. Çünkü burada seni bekleyen o kadar güzel bir şey var ki bak, kontrolle başlattık. Koç zaten bebektir arkadaşlar. Burada şimdi bebeğimsin Terazi burcu. Böyle bir etki var yani. Burada hayatının kontrolünü eline almaya başlayabileceğin bir süreç olacak ve burada bir yerden gidiyorsun. Yani burada iş yapış şeklin değişebilir. Evet, bazılarınız eğer yapmış olduğun iş sana hizmet etmiyorsa onu değiştirebilirsin. Burada yeteneklerini kullanmak, hayatının kontrolünü eline almak, potansiyelinin yüksekliğiyle alakalı. Yani imparatorça para... Arkadaşlar imparatorça... Toprak kraliçesi. Yani burada nasıl söyleyeyim, gerçekten ben buradayım diye bas bas bağıracaksın. Haftalar önce terazi burçlarına yaptığım bir yorum vardı, hatırlıyor musunuz? Hani terazi burcu, bakın onu hatta bu üçüncüye söylüyorum ben bunu ya. Hatta şöyleydi terazi burcu, senin hakkın bu kadar. Al canım sen bunu, geç köşeye otur yerine. Hayır, benim hakkım bu. Yani hakkın neyse bunu fazlasıyla alabileceğini, böyle bir etkiden bahsetti. Ve burada diyor ki bak, görünür olman lazım. Ortaya çıkman lazım. Görünür olman lazım. Kule, yani senin kendi kendine hapsettiğin bir kulede var pek çoğunuz için arkadaşlar. Artık buradan bir çıkman lazım. Kendini göstermen lazım. Para kraliçesi gibi. İmparatorça gibi. Yani bu doğurganlığının, üretkenliğinin artması, hayatının kontrolünü eline almak, bununla ilgili akış çok güzel. Hislerin çok yüksek olacak. Hislerin seni nereye götürmek istiyorsa oraya doğru koşa koşa git diyor. Zaten burada maneviyatının da çok yükselmesi var Terazi burcu. hani böyle bir herkes kalbinin ekmeğini yer, çok güzel bir söz var ya, ben de çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Burada hislerin, ya zaten 4 elementi bütün hani kaderin sistemi sana sunduklarını çok iyi bir şekilde değiştirip dönüştürebileceğin bir süreç. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bunu zaten hissel olarak da hissediyoruz. Hani diyorum ya, programlanıyor bir şeyler diye. Akış olarak zaten hissedersin. Öncesinde mesela küçücük bir şeye alınganlık yapıyordun, oturuyordun, ağlıyordun ya da küçücük bir sıkıntıda hani elim kolum kalkmıyor, halsizim, ama şimdi artık öyle değil. Mesela üzülmeye fırsat yok. Üzülmeye fırsat yok. Üzülmeye zaman yok. Sen çıkmasan bile o kuleden seni atacaklar zaten Terazi burcu. Böyle bir etkiden bahsediyor. Yani tüm yeteneklerini, tüm varlığına kendini göstermen lazım dedi. Aynı zamanda dişil, bakın dişil o kadar çok aktı ki, beni izleyen beyefendi arkadaşlarım da olsanız, dişil tarafınız baskınsa eğer arkadaşlar, burada ödül üstüne ödül diyebilirim. Aynı zamanda Terazi burcu hanımefendilerden gelecek olan dişil enerjilerden, yani beyefendidir ama dişil enerjisi baskındır arkadaşlar. Onlardan gelecek olan çok güzel destekler var. Bak, Koç burcu.
Koç burcu. Koç zaten senin ilişkiler alanını temsil eder ya. Bak diğer listede direkt koç varmış, hiç fark etmedim. Koç burçları, boğa, başak, oğlak arkadaşlar, bu burçlarla çok güzel işbirlikleriniz olacak. Yani çok güzel ilişkileriniz, çok güzel işbirlikleriniz olacak. Ve burada artık bir tamamlanma. Sadece burası çok sıkıntılı. Bağımlılıkların varsa bağımlılıklarından kurtulman lazım ki kurtulmak için destek de gelecek. Arkadaşlar ben burada çok güzel bir ilahi koruma da gördüm. İlahi koruma, yani Rabbimizin koruması her zaman zaten üzerimizdedir. Yeter ki biz sınavlarımızı iyi geçelim. Yani sizde akış çok ama çok güzel geldi. Yani salmak, köklenmek, üretmek, doğurganlık, üretkenlik, çocuk müjdesi, ortaya çok güzel bir proje, çok güzel bir ürün çıkartabilirsin. Rüştünü ilan edebilirsin. Yani burada bir projeye imza atmayla alakalı, belki kendi ismini duyurmakla alakalı çok güzel bir etki olabilir. Burada artık dünya kardeşim, yurt dışı ile bağlantılı işler, bir şeylerden artık mezun olmak, tekamül yolculuğundan mezun olmak, bir eğitimin bitmesi, ustalaşmayla alakalı güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi burada arkadaşlar ülke ve şehirlerle alakalı bir şeyler söyleyecektim de burada sadece akış okuduğum için söylemeyeceğim. Başka bahsetmediğim bir şey var mı? Yani bu gizlilikten çıkmak, gizlilikten, sırların açığa çıkması. Zaten burada bak hisler çok yüksek olacak. Zaten senden bir şey gizlenmeyecek ama şuna da çok dikkat etmen lazım. Öğrendiğin bazı gerçeklikler, yani yemek yerken bile bir şey gelebilir. Hani diyoruz ya, vahiy gelmesi. Hani bir farkındalık oluşabilir. Ha işte buymuş. Ha işte şuymuş gibi. Hani bunlarla karşılaştığında sakın böyle bir geri çekilmeyle alakalı, çekilmemen gerektiğiyle alakalı bir etkiden bahsetti. Bu önümüzdeki mesela 2 hafta 2 aylık süre içerisinde böyle küçük bir sınavın olabilir bununla ilgili. Hani gönder gelsin kafasında olman lazım diyor yani. Hani olumsuz artık olumsuz olarak görmemen lazım. Daha çok üzerine gitmen lazım. Daha çok bir şeyleri öğrenmen lazım. Aa sen bana yalan mı söyledin? Tüh üzüldüm. Bak sen bana ihanet mi ettin? Üzüldüm. Kırıldım terazi modundan. Sert terazi moduna geçmen lazım diyor. Yaptıysan sen bilirsin. Ben keyfime bakarım. Ben çalışmaya, üretmeye, açık olmaya devam ederim. Çok da tın dediğim bir noktaya geçmen lazım dedi. Bu konuyla alakalı zaten destekleneceğini söyledi Terazi burcu. Arkadaşlar çok güzel. Yeni yerlere gidebilirsiniz. Bakın yurt dışı ile alakalı. Yani bu İtalya olabilir, Dubai olabilir. Burada pek çok ülke var ama onu daha sonraki açılımda söyleriz arkadaşlar. Tabii şehir olarak da alabiliriz. Tabii yani evet. Mesela... Evet, başka bir şey de söyle. Daha önce keşfetmediğin yerleri keşfedebilirsin, gidebilirsin. Yurt dışında aynı şekilde. Belki bu şehir dışı da olabilir, hiç fark etmez ama böyle bir şeyleri keşfetmek, yeni şeyler öğrenmeyle alakalı, yeni eğitimlere katılmayla alakalı, hali hazırda almış olduğun eğitimler varsa, bunların tamamlanmasıyla alakalı da hani bir şey olmuştur, yarım kalmıştır. Bunların tamamlanmasıyla alakalı da güzel destekler alacaksın. Hani şöyle düşün, işte almış olduğun bir eğitim var, sınavı kaçırdın mesela. Bununla alakalı işte ne bileyim ikinci sınava girdin geçtin gibi de düşünebiliriz açıkçası. Böyle de bir etkiden bahsetti. Boğa burcu arkadaşlar, bu boğa burcu kim bilmiyorum. Boğaları çok seviyoruz tabii ama boğa burçları hem hanımefendi hem beyefendi. Bu kişilerle boğa başak arkadaşlar. Boğa burcu çok baskın. Hem hanımefendi hem beyefendi. Biri geçmişten, biri gelecekten. Bu kişiyle özellikle arkadaşlar boğa ve başak, boğa burcu çok baskın ama başak da çok baskın, evet. Hem geçmişte yarım kalan bir hikaye, iş, aşk, ne olarak alırsan al arkadaşlar. Hem geçmiş hem de yeni gelebilecek bir şey. Zaten burada bak bir şeylerin rüyalarını da görüyorsun sen. Hani eksik kalan bir ilişki, eksik kalan bir iş, eksik kalan bir proje varsa bunlarla ilgili rüya yoluyla haber de alacaksın Terazi burcu. Yani ben burada tam bir tamamlanma gördüm. Bakın koç burçlarıyla yarım kalan bir konunuz varsa, iş ve kariyer alanlarıyla ilgili, boğa burçlarıyla yarım kalan konunuz varsa, iş ve kariyer alanlarıyla ilgili, bazılarınız için bu kişilerle ilişkiniz de olabilir. Evet, bu kişilerle bir tamamlanma var arkadaşlar. Bir
de burada geçmişte sana duygularını tam olarak ifade edemeyen kişilerden bahsediyor. Yani böyle çok sert ya da hani çok toy olmamış enerjilerle gelen kişilerin artık sana duygularıyla gelmesi var. Çünkü sen burada kendi öz değerine geliyorsun. Bereketin artıyor. Bakın özellikle dişiler için söylüyorum arkadaşlar. Dişiler bağırıyor. Hissel olarak, bereket olarak çok çoğalabileceğin bir süreç olacak. Bir de burada araç arkadaşlar, hazır böyle yani görmüşken söyleyelim. Araç hayali olan ya da böyle hayal ettiğin bir araç varsa, arabayla ilgili konuları olan arkadaşların varsa bunlarla alakalı, yani mesela bak 7. ay yengeç dönemi olabilir arkadaşlar araba kartıyla birlikte. Hani burada çok istediğin bir arabayı almak, seyahatlere, yolculuklara çıkmayla ilgili, belki böyle alım satım konuların olabilir. Yine burada mülk alma ile ilgili bir konu söz konusu pek çoğunuz için. Ya da hani bu yaz aylarında olmaz da bir sonraki sene olur mesela, ama alabilecek gücü elde edebilecek bir iş kurma ile ilgili ya da bir işe başlama ile ilgili güzel bir etki var burada yani. Uzun vadeli düşünüyorsun terazi burcu, uzun vadeli adımlar atacaksın. Yani en çok hoşuma giden şey bu arkadaşlar. Toprak çok baskın. Şimdi bir de dişil enerji mesajlarına bakalım terazi burcu arkadaşlarım için. Bir saniye. Sevgili terazi burcu arkadaşım için dişil enerji mesajları nedir diyelim. Bakalım ne gelecek. Ne geldi? Değişim rüzgarı geldi arkadaşlar. Duruma farklı açıdan bakmaya ne dersin? Evet, burada hani kafa karışıklığından çıkmaktan ziyade farklı açılardan bakmak. Aslında böyleymiş. Hani ben boşuna kendimi yıpratmışım gibi pek çok konuyla alakalı. Evet. Peki. Yani burada aslan adam onu da anlatır zaten ama ben atlamışım. Evet, bir değişim geliyor. Duruma farklı açıdan bakmaya ne dersin dedi. Bir diğer etkiye bakalım. Kırılganlık uçurumu, yaraların kanar, duygularını zayıflatır, sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayır dedi. Birazcık böyle bir dinlenmeye de ihtiyacım var. Tek başına çıkacağın tatil olabilir mesela, yurt dışı ile alakalı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, ya da şehir dışı bir yer yani, okey. Ama böyle sakin. Ya burada hani şöyle yapacağın tatilde bir şeyler öğrenmek. Tarihi yerler de olabilir. Yol ayrımı, sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala. Evet, burada kupa yedilisi onu da söylüyor. Yani fırsatların, seçeneklerin, alternatiflerin çok olacak diyor. Sen en iyisini bulmak için çabala ama hani burada zaman da kaybetme. Zaten kupa asıyla kapattık arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Ve duygusal fırtına, hayatın sana sürekli işkence eden duygularla hareketlenir. Yani bu negatif duygu durumundan çıkman gereken bir süreçtesin. Geçmişi geçmişte bırakman gereken bir süreçtesin dedi. Bireyselliğini ilan etmek olarak da aldım. Yani kupa 8'isi. Şimdi bir de buradan alalım. Terazi burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Yeni bir şafak. En kötüsü, bakın burada zaten pek çok şeyi arkada bırakıyorsun. En kötüsü arkanda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta dedi. Bakalım nedir? İkisi geldi arkadaşlar. Mutluluk, pozitif enerji etrafında ve içine doğru akıyor. İyimser ol, sana doğru gelen pek çok iyilik var dedi. Ve ev. Bazılarınızda ev alma, ev değiştirme, kendi evine çıkmayla alakalı konular gündeminize gelebilir. Evini değiştirme, evindeki eşyaları değiştirme, eski eşyaları atma, yeni eşyalar alma, kılık kıyafet değişme. Bak burada güzelleşmeyle alakalı da bir şey var yani arkadaşlar. Güzelleşmeyle ilgili, çekici olmayla ilgili de çok güzel etkiler var. Evin hikayeni anlatır, hayatının temelidir. Evinin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için arındırma uygula dedi. Böyle de güzel bir mesaj verdi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.